Nice counter to the head scissors by Ashley. And she's got some wicked right hands. Yes, she does. She don't mind throwing them either. Profesyonel güreş dünyası, parlak ışıkların ve büyük arenaların ardında bazen öyle karanlık hikayeler saklar ki, ringteki en sert maçlar bile bu gerçeklerin yanında sönük kalır. Ringin Öteki Yüzü kanalına hoş geldiniz. Bugün 2019 yılında aramızdan trajik bir şekilde ayrılan eski WWE yıldızı Ashley Massaro'nun Jeffrey Epstein'ın o meşhur karanlık dünyasıyla nasıl bir bağı olduğunu inceleyeceğiz. Bazı hikayeler vardır. Sonunu bilseniz bile başındaki o gülümsemeye inanmak istersiniz. 2005 yılında WWE ringlerine punk rock tarzıyla adım atan, enerjisiyle milyonları peşinden sürükleyen Ashley Massaro, o dönemin çocukları ve gençleri için bir idoldü. Ama o ışıltılı podyum ışıkları söndüğünde Ashley'nin eve götürdüğü şey şöhret değil, yıllarca süren sistematik bir kabustu. Bugün WWE'nin tozlu raflarından mezarlara, oradan da dünyanın en karanlık dosyalarından biri olan Jeffrey Epstein belgelerine uzanan bir trajediyi konuşacağız. Ashley Massaro'yu neden koruyamadık? Ashley'nin hayatındaki ilk büyük travma, 2019'daki vefatından kısa süre önce mahkemeye sunduğu bir yeminli ifadeyle gün yüzüne çıkmıştı. 2006 yılında WWE'nin Amerikan birliklerini ziyaret etmek için düzenlediği Kuveyt turu sırasında bir ABD ordusu doktoru tarafından uyuşturularak cinsel saldırıya uğradığını iddia etti. Ashley, bu durumu WWE yetkililerine bildirdiğinde ise iddiaya göre olayın üstünün kapatılması ve susması yönünde baskı görmüştü. Bu, onun hayat boyu sürecek olan psikolojik mücadelesinin fitilini ateşleyen ilk olaydı. Eğer bu duyulursa, orduyla ilişkilerimiz bozulur. Kariyerim biter tehdidiyle bu genç kadının çığlığı susturuluyordu. Şimdi gelin, Ashley'nin en yakın arkadaşı olan Kara Pipya'nın ağzından o günlere dair kendi ifadelerine kulak verelim. Spoke with Vince McMahon. She spoke with Vince McMahon many times. Vince had his daughter Stephanie McMahon. take his place because she was a female, a woman, and to make Ashley comfortable, and they just played with her. They played with her because everything that Stephanie had made her feel comfortable and safe about. As soon as they walked into this boardroom meeting, Ashley was on her own completely, and she was threatened, and there was no compassion, there was no sympathy, there was nothing. So Ashley Massaro, your best friend, told you that she went into a boardroom. Yeah, absolutely. With the WWE, where Stephanie McMahon, Yes. Vince McMahon, That's and right. other executives were seated, The entire yes. and that's where she was told this has to stay under wraps. That is right. And she had, right before she walked into that boardroom, she talked to the locker room doctor, who was aware of everything, and he was actually very sympathetic to her, but he had no pull. So he gave her the advice that he could, and Yıllarca Ashley'nin tek travmasının bu olduğunu zannettik. Ancak 2024 ve 2025 yıllarında açılan Jeffrey Epstein dosyaları cehennemin çok daha derinde olduğunu gösterdi. Ortaya çıkan belgelerde Ashley Massaro'nun ismi açıkça geçiyor. Henüz lise yıllarındayken Ghislaine Maxwell ve bir şebeke tarafından kandırılarak Epstein'in adasına götürüldüğü iddia ediliyor. Dosyalardaki korkunç detaylara göre Ashley henüz reşit bile değilken bu adada zorla hamile bırakılmış. Düşünebiliyor musunuz? WWE ringlerinde güreşen o hayat dolu genç kız aslında çocukluğundan beri dünyanın en büyük istismar ağlarından birinin kurbanıydı. Dilekçedeki iddialar kelimenin tam anlamıyla korkunç. Dahası Ashley'nin henüz lise öğrencisiyken bu ağ içinde zorla hamile bırakılması ayrı bir pislik iken Ashley'nin Epstein'ın özel adasındaki dehşet verici olaylara tanıklık ettiği iddia ediliyor. Belgede geçen en sarsıcı detaylardan biri ise adadaki bir ağaca bağlanmış maskeli bir kız cesedinin görüldüğü iddiası.
Fakat Ashley'nin bu karanlık labirentteki yolculuğu sadece kuvvet ve Epstein ile sınırlı değildi. Çok az kişinin bildiği bir detay daha var. 2001 yılına gidelim. Ashley, o dönemin popüler dizisi Smallville'da küçük bir rol almıştı. İlk bakışta sadece kariyerinde bir basamak gibi görünen bu set, aslında başka bir cehennemin kapısıydı. O dönem dizinin başrol oyuncularından birisi Alison Mack'ti. Hatırlarsanız Alison Mack, daha sonra dünyayı sarsan Nexium adlı seks tarikatının en kilit isimlerinden biri olarak mahkum edildi. Ashley'nin tam da o dönemde, o ekibin içinde bulunması bir tesadüf müydü? Yoksa Epstein dosyalarında gördüğümüz o sistematik istismar ağı, Ashley'i çoktan Smallville setlerinde mi kıskacına almıştı? Bu, Ashley'nin hayatı boyunca neden hep yanlış insanların ve karanlık yapıların hedefinde olduğunun en sarsıcı kanıtlarından biri. WWE yıllar boyunca bu iddialardan haberdar olmadığını savundu. Ashley, 2019 yılında kendi yaşamına son verdiğinde NCIS tarafından geriye dönük bir soruşturma başlatılsa da dosya kısa sürede kapatıldı. Gerekçe tanıdıktı. Delil yetersizliği ve aradan geçen uzun zaman. Bugün sızan belgeler Ashley'nin sadece bir güreşçi değil, aynı zamanda küresel bir sömürü sisteminin kurbanı olabileceğini gösteriyor. Ringin ışıkları kapandığında bazı sırlar hala toprağın altında cevaplanmayı bekliyor. Siz bu sarsıcı belgeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Epstein dosyasındaki Türkiye bağlantılarını da incelememizi ister misiniz? Yorumlarda buluşalım. Ringin öteki yüzünde bir sonraki karanlık hikayede görüşmek üzere.